Enis Arıkan ve Ezgi Mola gibi. Bak gözlerimden yaş akıyor. Bak gözlerimden yaş akıyor. Görüyor musun? Ve böyle çocuğa şeye bakıyorum. Namlunun ucuna ne güzelmiş ya bu, ne güzelmiş diye bakıyorum. Çocuk tetiğe bir bastı. Ben pof. Çok iyi ya. Köşelerini tuttun bu parmakla. Köşeleri tuttuk. Sonra bu parmaklarla, bu parmaklarla şöyle kaldırdın ve böyle koydun. Sonra birazcık şöyle bastırırsan çok daha güzel olur. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizin çok aceleniz var. Ve diyorsunuz hemen bir şey yiyip benim çıkmam gerekiyor veya bir şey yiyip çalışmam gerekiyor. Yemeğe fazla bir zaman ayırmak istemiyorum. Ama görselliğin önce beni tatmin etmesini istiyorum. Sonra da tadıyla beni cezbetmesini istiyorum diyorsunuz. Bunun için size mükemmel bir tarif vereceğim. Bu tarif verirken de totalde hazırlanması 5 dakika falan. Ve bu tarif verirken size neredeyse kör olma hikayemi anlatacağım. Enis Arıkan ve Ezgi Mola gibi. Bak gözlerimden yaş akıyor. Bak gözlerimden yaş akıyor. Görüyor musun? Evet arkadaşlar, hemen şimdi bunlara gelelim. Önce malzemelerini saymayla başlayacağım. Şimdi bizim olmazsa olmaz malzemelerimizden bir tanesi yumurta, kaşar, yeşil ve kırmızı biber, isterseniz sucuk, isterseniz mantar, isterseniz de zeytin içi. Fakat bugün ben şöyle bir değişiklik yapacağım. Yumurta yerine çekimden önce özel hazırladığım keten tohumunu yumurta olarak kullanacağım. Oha, çok iyi ya. Ne oldu? Dur. Ekstra olarak 10 tane kadar da kaju koyacağım içine. Ve tabii ki de olmazsa olmaz malzemeler arasında tava geliyor. Tavayı unutmayalım. Biberleri keselim. Küçükken zor oluyormuş böyle. Hem konuşup hem de anlatmak zor oluyor. Şimdi küçükken ben boncuk tabancayı çok seviyordum. Ve boncuk tabancayla biz komşumun çocuğuyla beraber çok güzel oynuyorduk. Bahçeye çıktım bir gün. Biz gene beraber oynuyoruz. Şimdi dur şunları keseyim. Hatta ben şöyle saçımı bir toplayayım. Ben küçükken işte arkadaşlarla beraber boncuk tabanca oynuyorduk ve bizim zamanımızda boncuk tabanca çok popüler bir şeydi. Her çocuğun bir veya eğer zenginse veya maddi durumu çok daha fazla varsa özel böyle büyük boncuk tabancaları, ufak boncuk tabancaları, şekil şukul boncuk tabancaları olurdu. Boncuklu tabancaları olurdu. Boncuklu Tabancaları olurdu. karşı komşunun çocuğuyla beraber boncuk tabancayı oynamaya başladık. Çocuk oraya atıyor, buraya atıyor. Sonra bak senin boncuk tabancanda bu var, benimkisinde bu var. Yok seninkisinde şöyle var, benimkisinde böyle var diyor. Sonra o çocuğa o gün yeni bir boncuk tabancası alınmış. Ben de böyle boncuk tabancaları şimdi hepimiz meraklıyız ya. Çocuğa şey diyoruz. Ya bakayım bir nasıl bir şey varmış. Size şöyle söyleyeyim. Şimdi boncuk tabancayı şöyle bir şey diye varsayın, tamam mı? Şimdi çocuk şöyle tutuyor. Şöyle tutuyor çocuk. Ben de tam karşıdayım. Ve böyle çocuğa şeye bakıyorum. Namlunun ucuna ne güzelmiş ya bu, ne güzelmiş diye bakıyorum. Çocuk tetiğe bir bastı. Ben pof. Falan böyle gittim ben. Yarım saat sonra falan kendime geldim. Dedik yani tamam bir şey yok. Hemen herkes evlerine dağıldı. Olaysız bir şekilde. Evde ben akşam yemeğimi yedim. Evde oturduk. Tam yatma saatine geldi. Gece 11 veya 12 yanlış hatırlamıyorum. Benim bu gözüm görmüyor. Yani şöyle düşün. Şu anda mesela eliniz videoyu izleyenler olarak elini mesela şöyle koy. Aynı ben bu şekildeyim. Diyorum ki Allah Allah gözümü açmayı mı unuttum diyorum. Sonra anneme dedim ben bunu. Anne dedim bak ben bu gözümde görmüyorum. Sabah da böyle boncuk tabancasından mermi gelmişti. Gözüme bir şey olmasın. Annem dedi ki olmaz herhalde oğlum. Gece 12.30-1'e doğru bu göz komple gitti. Yani ben bu gözümde hiçbir şey görmüyorum. Öncesinden böyle %80 netlikte falan görüyordum. Fakat gece 12.30-1'de ben bu gözle hiçbir şey görmüyordum. Hemen araca atlayıp en yakın hastaneye gittik. Hastanedeki doktor, acildeki doktor benim gözüme bakar bakmaz dedik en yakın şehir hastanesine götürün. Büyükşehir hastanesine. Sonra biz 2 gibi falan şehir hastanesine gittik. Şehir hastanesine girdik işte acilde kontrol ettik ve beni direkt yatılı hasta olarak aldılar. Gece 2-2.30 gibi göz doktoru geldi. Baktı böyle dedi ki neredeyse dedi son dakika gelmiş. Hem serum vermeye başladı hem sıvı takviyesi yapmaya başladı hem ilaçlar vermeye başladı. Ben bir hafta hastanede yattım ve bir hafta gözümün burası kapalı bir şekilde kaldı ve bana durmadan sıvı takviyesi ve ilaç veriyorlar. Durmadan babam şeyi araştırıyor. İşte insan gözü eğer işlevini yitirirse
değiştirilirse o göz yerine neler konulabiliyormuş. Yalnız şu anda bu konunun ben bu yemeği konusu olmadığını anladım. Neyse sonra arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben bir hafta hastanede yattıktan sonra işte gözümdeki buradaki bandanayı çıkarttık ve ben gözümü böyle yavaş yavaş açtım ve görüyordum. O yüzden arkadaşlar burada söyleyeceğim şey sağlığınıza dikkat edin. Çünkü sağlıktan başka önemli bir şey yok hayatta. Evet, daha deminki tatsız hikayeden sonra kusura bakmayın. Hemen yemeğe dönüyoruz. Yemekte zeytinyağını ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada önemli nokta bizim önce pişecek olan şeylerimizi önce atmak. Yani önce neyimiz pişecek? Bak şimdi burada ben kajularımı atmak istiyorum öncelikle. Kajularımı attım. Sonra mantarlarımı atacağım. Mantarlarımı attım. Daha fazla mantar istiyorlardı. Daha fazla mantar. Daha fazla mantarımızı attık. Sonra bekliyoruz. Birazcık pişmesini bekliyoruz. Birazcık piştikten sonra hemen üzerine biberlerimi ekleyeceğim. Biberleri ekledikten sonra da sucukları ekleyeceğim. Burada sabır çok önemli. Güzelsin. Hatta bak şöyle yapalım. Ben buraya bir ikinci kamera koyayım. Görüyor musunuz? Ho, hep bunu yapmak istemişimdir. Şimdi bak, ikisinin de renkleri değişmeye başladı. Mantarların renkleri değişti. Hemen üzerine biberlerimizi atıyoruz. Şöyle. Hatta şöyle yapalım. Aynı sırada ben sucuklarımı atacağım. Sucuklarımı attım. Altına bir tık kısıyoruz. Sonra bunu alalım. Yıkanacaklar arasına koyalım. Keten tohumundan yaptığımız yumurtayı en son atacağız. O yüzden keten tohumu beklesin birazcık. Bak şimdi. Ho ho! Bak şimdi. Ho ho! Çok iyi ya. Bunu her zaman video karşısında yapmak istemişimdir. Şimdi renginden de şurada görebileceğiniz gibi neredeyse bütün hepsi pişmek üzere. Bak bunların hepsi pişmek üzere. Keten tohumundan hazırlamış olduğum yumurtayı üzerine dökeceğim. Böyle yayacağım. Şunun kokusu o kadar iyi ki. Çok güzel. Ben bunun üzerine zeytinlerimi döküyorum. Ve bu pişerken üzerine ben baharatlar ekleyeceğim. Ben nane ekledim. Kekik ekliyorum şimdi. Birazcık tuz, çok azıcık. Birazcık kişniş ekliyorum. Son zamanlarda bütün her şey tarçın eklemeye başladım. Tarçın bayağı bir tadını değiştiriyor. O yüzden size deneyin. Hatta pilava tarçın deneyin. Pirinç pilavına tarçın deneyin nasıl olacağını. Efsane bir şey oluyor. Ha, şey yapayım mı? Çevirme yapayım mı? Bunun ben şöyle hatırlıyorum. Köydeyken bu yumurta böyle yapma işi anneannem tarzıydı. Mesela hep şöyle karıştırırdı. Mesela bu tarzda bir yumurta yesem, böyle harmanlanmış bir yumurta. Hep öyle köydeki şeyler aklıma gelir. Hatıralar. Hoppa! Hoppa! Evet arkadaşlar, kayıp verdik. Neymiş? Bunu çok yapmayacak mısın? Sonra bu biraz daha piştikten sonra üzerine kaşarlar atıyoruz. Şimdi masaya geçiyoruz. Aa, bozuldu. Şöyle yapsak. Haydi masaya git. Süper. Lavaşımız vardı bizim. İlk başta ben söylemeyi unuttum. Bak bu şekilde oldu yumurtamız. Bunun içine böyle birazcını döküyorum. Size önerim çok fazla koymayın içine. Çünkü çok fazla koyduğunuz zaman kapatamayacaksınız. Aynı şey katlar gibi. Neydi ya o yemeğin ismi? Neydi ya o yemeğin ismi? Unuttum. Ekrana yazarım. Bak şimdi bunu bu şekilde koyduk. Sonra bak parmağıma bak. Bak bunu böyle koydum. Şu parmağımı gördün mü? Altı alıyorsun. Böyle. Sonra bir tane daha katlıyorsun. Ve
Bu ikinci lavaş. Ben bir tane de şöyle bir sunum yapacağım. Şimdi bu içinde kalan her şeyi buraya ekledim. Ekle. Bu eklendi. Sonra bunları şöyle bir yerleştirdim. Burada sunum olarak kullandığım şeyleri bu sefer içine koyacağım. Sonra tekrardan köşelerini tuttun bu parmakla. Köşeleri tuttuk. Sonra bu parmaklarla bu parmaklarla şöyle kaldırdın ve böyle koydun. Sonra birazcık şöyle bastırırsan çok daha güzel olur. Nar ekşisi ekleyeceğim ben. Buna çok ekledim. Buna birazcık daha az olabilir şöyle. İkisi de yemeğe hazır. Afiyet olsun. Bu sefer video karşısında yemeyeceğim. Durdurup yiyeceğim. Kaju çok iyi olmuş. Ben bunun fotoğrafını çekecektim ya. Tüh. Bak şöyle çekerim. Tamam bunun böyle ben fotoğrafını çekerim. Uf.